Herkese merhaba, Çekirdekgiller kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşlarının hangi meyveleri yiyip yemeyeceğini daha iyi anlayabilmek için öncelikle vahşi doğada ne yediklerini bilmek gerekir. Doğal ortamları olan Avustralya'da muhabbet kuşları çoğunlukla taze yeşillikler, tohumlar ve yumuşak meyvelerle beslenirler. Muhabbet kuşları vahşi doğada az miktarda meyve tüketirler. Evcil bir muhabbet kuşu için bu, az miktarda meyve tüketebileceği anlamına gelir. Evcil bir muhabbet kuşunun ana besininin kuş yemi ve taze yeşillikler olduğu unutulmamalı ve bu meyveler bir tür ödül olarak görülmelidir. Kuşlarınıza haftada 2 kez meyve verebilirsiniz. Muhabbet kuşunun beslenmesini çeşitlendirmek istiyorsanız meyve mükemmel bir tercihtir. Ayrıca muhabbet kuşunuz meyve ve sebze yiyemiyor ise sevdiği yemlerden üzerine serpin. Yemleri yerken dikkatini çekecek ve tadına bakacaktır. Her ne kadar çoğu meyve muhabbet kuşlarına uygun olsa da vermekten kaçınmanız gereken meyveler de mevcut. Öte yandan muhabbet kuşunuz için uygun olan meyvelerin hazırlanış şekli de çok önemli. Muhabbet kuşunuzun sağlığı için yiyebileceği meyveleri de dikkatli hazırlamanız gerekli. Muhabbet kuşlarını meyveyle besleyeceğiniz zaman meyvenin kafes içinde uzun süre beklememesi konusunda dikkatli olmalısınız. Kafes içinde uzun süre bekleyen meyveler bozulmaya başlayacağından muhabbet kuşlarını hasta edebilir. Gelelim muhabbet kuşunun sıradan kuş yemleri dışında yiyebileceği meyvelere. Elma A, B6, C, E ve K vitaminlerini içerir ve zengin lif kaynağıdır. Antioksidan işlevi görür. Kuşların vücudundaki zararlı maddelerin atılımına yardımcı olur. Tüylerin parlak ve kaliteli olmasını sağlar. Karaciğer ve sindirim sistemini sağlıklı tutar. Konu elmaya gelmişken ek bir bilgi vereyim. Muhabbet kuşlarını sağlıklı beslenme için sularının asitli hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun için belirli aralıklarla sularına elma sirkesi katılması gerekir. 2 haftada bir suluklarına 2-3 damla katabilirsiniz. Elma muhabbet kuşu için sorun teşkil etmeyen bir meyve olsa da yine de elmayı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir husus var. Muhabbet kuşunuza elma verirken çekirdekleri ayıklamayı unutmayın. Elma çekirdekleri amigdalin içerdiklerinden muhabbet kuşları için zehirlidir. Amigdalin muhabbet kuşunun bağırsaklarına girdiği takdirde siyanüre dönüşerek muhabbet kuşunu zehirler. Muz A, E, K, C vitaminleri ve sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içerir. Enerji seviyesini arttırır ve strese karşı korur. Muzun çekirdeği olmadığından muhabbet kuşlarını zehirleme ihtimali de yoktur. Tek bir muhabbet kuşuna küçük boy muzu 2'ye bölüp yarısını vermeniz yeterli olacaktır. Erik C vitamini ve potasyum içerir. Antioksidan özelliği vardır. Aynı zamanda erikler iyi bir çözünür lif kaynağıdır. Muhabbet kuşlarına erik vermeden tek dikkat etmeniz gereken şey elbette çekirdekleri. Çekirdek zehirli olduğundan kuşlarınıza vermeden önce eriğin çekirdeklerini ayıklamalısınız. Böğürtlen C ve K vitamini ile manganiz içerir. Böğürtlenlerin çekirdeği olmasına rağmen bu çekirdekler muhabbet kuşlarını zehirlemez. Kavun C ve A vitaminleri kalsiyum, potasyum, fosfor, niasin, beta-karoten içerir. Kuşlarınızın bağışıklık sistemini güçlendirir, göz sağlığını destekler, stresi azaltır, sindirimlerini düzeltir. Kavun, karpuz çekirdekleri muhabbet kuşları için zehirli olmasa da olası boğulma tehlikelerine karşı çekirdekleri ayıklamanız daha güvenli olacaktır. Karpuz A, C vitaminleri ile potasyum, fosfor, tiamin ve likopen içerir. İçerdiği likopen
Muhabbet kuşlarının tüy ve kemik yapısına faydalıdır. Bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı korur. Kabuğu iyice yıkanarak kabuğuyla verilebilir. Mandalina, C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B1, B2, B3 vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor, magnezyum ve beta karoten ile tam bir sağlık deposudur. Muhabbet kuşlarına mandalina vermeden önce mandalinanın kabuklarını soymalı, varsa çekirdeklerini çıkarmalı ve küçük parçalara bölmelisiniz. Kış aylarında haftada bir suyuna 2-3 damla da damlatabilirsiniz. Soğuk algınlığına karşı bağışıklığını güçlendirecektir. Mandalina çekirdekleri muhabbet kuşunun bağırsaklarında siyanüre dönüşebilir. Kiraz, A ve C vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve bakır mineralleri içerir. İçerdiği antioksidanlar ise lutein, zaksantin ve antosiyanindir. Kuşlarınıza çekirdeksiz olarak vermelisiniz. Kiraz çekirdekleri boğulma riski yaratabilir. Kuru meyve. Muhabbet kuşunuzu kuru meyvelerle besleyebilirsiniz. Fakat bu kurumuş meyvelerin hazırlanış şekline bağlıdır. Kurutulmuş meyveler küf ve bakteriden etkilenmeyip raf ömürleri uzun olsun diye kükürtle kaplanır. Biz insanlar kükürtü tüketip zarar görmesek de aynı şey çoğu kuş için maalesef geçerli değil. Muhabbet kuşunuza kuru meyve vermek istiyorsanız ev ortamında kendinizin kuruttuğu meyveleri tercih edebilirsiniz. Üzüm. Muhabbet kuşlarının büyük çoğunluğu üzüme bayılır. Üzüm iyi bir K vitamini ve bakır kaynağıdır. Bu sayede böbreklere iyi gelir. Ayrıca C ve B6 vitaminleri, tiamin, potasyum içerir. Ayrıca antioksidan özelliği vardır. Bir adet kuş için yarım üzüm yeterlidir. Çekirdekleri ayıklanmış olmalı. Greyfurt, tabii ki de C vitamini deposudur. Ama çok fazla sitrik asit içerdiğinden greyfurt yerine portakal ya da mandalina daha uygundur. Çekirdekleri ise muhabbet kuşlarına siyanür etkisi yapar. Portakal, bir başka C vitamini deposu meyve de bilindiği üzere portakaldır. Özellikle kış aylarında kuşların soğuk algınlığına karşı bağışıklığını güçlendirir. Dilimleyerek ya da sularına 2-3 damla damlatarak verilebilir. Ayrıyeten kalsiyum ve potasyum içerir. İncir. İncir içeriğinde sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini ve C, B3, B6, B2, K vitaminlerini içerir ve aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Çok fazla meyve şekeri içerdiğinden çok nadir ve dozunda verilmelidir. Fazlası şişmanlamalarına yol açar. Ananas. İçeriğinde bulunan C, B1 vitaminleri ve manganez ile muhabbet kuşları için önemli bir meyvedir. Elma ile birlikte verilmesi ekstra yarar sağlar. Şeftali. A vitamini, riboflavin ve potasyum içerir. Sert olanlar tercih edilmelidir. Yumuşak olanlar muhabbet kuşunuza fazla ıslak geleceğinden sert olanlar tercih edilmelidir. Çekirdeği toksindir. Muhakkak ayıklamalısınız. Kayısı. A, C, E, K vitaminleri. Buna ek olarak bakır, potasyum, manganez, fosfor, magnezyum ve zengin mineral içeriğine sahiptir. Kayısılar ayrıca mükemmel bir lif kaynağıdır. İnsanlarda olduğu gibi kuşlarınızın sindiriminde de yardımcı rol oynar. Çekirdeği toksindir. Çilek. A, B, C, K vitaminleri ile bol miktarda fosfor, demir, kalsiyum ve potasyum içerir. İçeriğindeki potasyum sayesinde kanı temizler. Çilek etkili bir antioksidandır ve bu sayede kuşlarınızın bağışıklığını güçlendirir. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Karaciğeri korur, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olur. Kivi.
C vitamini, E vitamini, potasyum ve protein içerir. Kuşlarda astım belirtilerini azaltır. Sindirime yardımcı olur, yavru gelişimini destekler. Tüy sağlığını destekler. Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir, kuvvetli bir antioksidandır. Kabızlık sorununu giderir. Bakterilerden ve mantarlardan korur. Yavrularda beyin ve sinir sistemi için oldukça faydalıdır. Armut, armut kuşların en sevdiği meyvelerden biridir. A, B1, B2, C vitaminleri ve potasyum içerir. Bağışıklığı güçlendirir, sinir sistemini düzenler. Ayva, A, C vitaminleri içerir. Bağışıklığı güçlendirir, sindirim sistemini destekler. Tüylerin canlılığını arttırır ve tüy döneminin hızlı geçmesini sağlar. Mango, A, C vitaminleri ile niyasin ve potasyum içerir. Muhabbet kuşları için önemli bir meyvedir. Bağışıklığı ve beyin gelişimini destekler. Yeni dünya, A vitamini, potasyum, demir, fosfor, kalsiyum içerir. Stresi azaltır, kan basıncını düzenler. Limon, antioksidan özelliği vardır. Bilindiği üzere yüksek oranda C vitamini içerir. Soğuk algınlığını önlem amaçlı suluğa kış aylarında haftada bir kez 2-3 damla damlatabilirsiniz. Dağ çileği, sindirim sistemini güçlendirir ve bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olur. Yaban mersini, C ve E vitamini içerir. Antioksidan özelliği vardır. Göz sağlığını destekler. Sinir sistemini güçlendirir. Strese giren kuşlarınıza vermeniz stresin azalmasında yardımcı olacaktır. Dut, B1, B2 ve C vitamini ile kalsiyum, demir içerir. Hazmı kolaylaştırır. Kuşlarınıza enerji verir, karaciğeri kuvvetlendirir. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcıdır. Kuşlarda bağırsakların düzenli çalışmasına yardım eder. Ahududu, C vitamini ile A vitamini içerir. Yüksek potasyum içeriğine sahiptir. Demir, bakır ve magnezyum gibi minerallerce oldukça zengindir. Kan hücrelerini yeniler, göz sağlığını destekler. Hindistan cevizi, kalsiyum ve demir kaynağı olan Hindistan cevizi C vitamini açısından oldukça zengindir. Ayrıca potasyum açısından oldukça önemli bir meyvedir. Fosfor, çinko ve bitkisel protein içerdiği diğer minerallerdir. Kuşlarınızın iskelet yapısını güçlendirir. Nar, C vitamini, B vitamini, potasyum içerir. Nektarin, A vitamini ve niyasin içerir. Antioksidan özelliği vardır. Kuşlarda hücre yenilenmesini destekler. Göz sağlığını ve sindirimi destekler. Kızılcık, kuşlarınızın böbrek sağlığına iyi gelir. C vitamini, manganez içerir. Antioksidan özelliği vardır. Kuşburnu, C, B1, B2, E ve K vitamini içerir. Ayrıca karoten içerir. Çekirdekleri de verilebilir. Göz sağlığını destekler. Kuşlarda kabızlık sorununa iyi gelir. İkiye bölerek verebilirsiniz. Tüm ayrıntılarıyla muhabbet kuşlarınıza verebileceğiniz bütün meyveleri anlatmaya çalıştım. Sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.